Dünya Sağlık Örgütü, maymun çiçeği olarak da bilinen Mpox virüsü nedeniyle küresel halk sağlığı acil durumu ilan etti. Afrika Birliği, Afrika ülkelerinde hızla yayılan maymun çiçeği virüsüne karşı kıta çapında halk sağlığı için acil durum ilan edildiğini bildirmişti. Uzmanlar, şu anki salgının virüsün farklı bir varyantından kaynaklandığını söylüyor. Bunun öncekilere göre daha tehlikeli bir varyant olduğundan endişe ediyor. Peki maymun çiçeği virüsü nedir? Belirtileri neler? Maymun çiçeği hastalığı yeni bir hastalık değildir. İlk olarak maymunlarda 1958 yılında tespit edilen bu hastalık, insanlarda ilk 1970 yılında Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde görülmüştü. Başta Orta ve Batı Afrika'daki tropikal yağmur ormanlarının bulunduğu 11 ülkede görülen bu hastalığın sıklığı tam olarak bilinememekte. Afrika'da her yıl birkaç yüz olgu olduğu tahmin edilmekte, hastalık zaman zaman Afrika kıtasından infekte hayvanlar veya insanlar aracılığıyla diğer kıtalara taşınmakta, buralarda az sayıda insanın etkilendiği ve bölgesel olgu kümelenmeleri izlenmektedir. Peki, neden şimdi bu kadar dikkat çekti? Şimdiye kadar Afrika dışında görülen olguların tamamının Afrika'dan gelen insanlar veya getirtilen kemirgenlerden kaynaklandığı bilinmektedir. Ancak Afrika dışında tespit edilen olgu sayısı son bir hafta içinde bugüne kadar Afrika dışında görülen toplam olgu sayısını aşacak kadar arttığı için Dünya Sağlık Örgütü ve bilim camiasının dikkatini çekmiştir. Hastalık, enfekte olan bir hayvandan veya virüsü taşıyan başka bir insandan da yayılabilir. Enfeksiyon kapılan etken ile temastan sonra ortaya bir kuluçka dönemi çıkar. İlk belirtiler 5 ila 21 gün arasında herhangi bir zamanda gözükebilir. En yaygın olanı ise 6 veya 13. günler aralığı olarak saptanmıştır. Çiçek hastalığı ile benzerlikleri olsa da maymun çiçeği hastalığı biraz daha farklılıklar gösterir. Maymun çiçeği virüsünden meydana gelen hastalık, kemirgen hayvanlarda görülmektedir. İnsanlara hastalık bulaşan başka insanlardan veya enfekte olmuş hayvanlardan bulaşır. İlk belirtiler arasında ateş, baş ağrısı, şişlikler, sırt ağrısı ve kas ağrıları yer alıyor. Ateş düştükten sonra genellikle yüzle başlayıp vücudun diğer bölgelerine, en yaygın olarak da avuç içlerine ve ayak tabanlarına yayılan bir döküntü gelişebiliyor. Su çiçeğine benzeyen, ciltte su dolu küçük kabarcıklar halinde görülen döküntüler, ilk belirtilerin ortaya çıkmasından itibaren 1 veya 5 gün aralığında gözükmeye başlar, genellikle ilk olarak yüz bölgesinde görünür, sonrasında vücudun farklı bölgelerine yayılım gösterir. İnsanlara bulaşan enfeksiyon daha da yayılarak salgın haline gelmektedir. Hastanın vücudunda çıkan kabarcıkların içerisinde yer alan sıvılar hastalık taşımaktadır. O yüzden bu tür döküntülere dokunmak yayılmayı artıracaktır. Döküntülerin bulaştığı giysiler, havlular, çarşaflar gibi eşyaların ortak kullanımı da bulaşma için yeterlidir. Enfekte olmuş kişinin öksürme veya hapşırma durumunda da etrafa damlacıklar saçılmasından bulaşıcılığı bulunur. Bazı hastalarda lezyonlar tüm vücuda yayılan yüzlerce kabartıyı içerirken bazı hastalarda ise daha az sayıda kabarcıklanma oluşur. Yoğun vakalarda lezyonlar birleşerek deri yüzeyinde geniş çaplı döküntüleri beraberinde getirir. Virüsten kaynaklanan enfeksiyon bulaşıcı niteliktedir. Hastalık genellikle fareler, sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan bulaşır. Vahşi yaban hayvanları ise virüsün insanlara bulaşmasındaki en önemli aracı olarak görülmektedir. Virüsle enfekte olmuş bir hayvan tarafından ısırılmak, bu hayvanların vücut sıvılarına, derilerine veya hastalıktan kaynaklı döküntülerine dokunmak gibi pek çok durum hastalığın bulaşma yolları arasında sayılabilir. Bu şekilde insanlara geçen maymun çiçeği virüsü insanlar arasında da yayılarak bir salgın haline dönüşme riski oluşturur. Hasta bireyin vücudunda yer alan döküntüler ve bu kabarcıkların içerisindeki sıvılar hastalık etkenini içerir. Dolayısıyla hasta bir kişinin döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysilerin, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları ortak olarak kullanmak gibi durumlar hastalığın kolaylıkla bulaşmasına neden olabilir. Bunun yanı sıra hasta kişinin öksürmesi veya
Hapşırması ile yayılan damlacıklar yolu ile de hastalığın bulaşması mümkündür. Bu nedenle maymun çiçeği virüsü hastalığına benzer cilt lezyonları olan kişiler, hijyenik önlemlere dikkat edilmesi gerekir. Maymun çiçeği virüsünden korunmanın en etkili yollarından biri, enfekte hayvanlar ve insanlarla temastan kaçınmaktır. Kırsal alanlarda, özellikle kemirgenler ve primatlarla temas ederken dikkatli olunmalı, olası enfekte hayvanların vücut sıvılarına veya deri lezyonlarına temas edilmemelidir. İnsandan insana bulaşmayı önlemek için hasta kişilerle yakın temastan kaçınmalı, kişisel hijyen kurallarına dikkat edilmelidir. Ayrıca, sağlık çalışanlarının koruyucu ekipman kullanması ve izolasyon önlemlerini uygulaması önemlidir. Ancak, son dönemde bildirilen vaka sayılarındaki artış ve hastalığın beklenmedik ülkelerde ve insanlarda görülmeye başlaması, göz önünde bulundurulduğunda virüse karşı hijyen kurallarına daha dikkat edilmesinde fayda var. Tüm hastalıklara karşı korunmaya yardımcı olan hijyen kurallarına dikkat edilmesi, korunmanın en önemli aşamasını oluşturur. Bunun için düzenli olarak su ve sabunla yıkanmalı, kirli yüzeylere dokunulduktan sonra temizlenene dek yüze veya solunum organlarına kesinlikle dokunulmamalıdır. Hayvan etleri önemli bir bulaşma yolu olduğundan yalnızca iyi pişmiş olan etler tüketilmelidir. Bunun haricinde doğada vakit geçiren insanlar da dikkatli olmalıdır. Ölü hayvanlar da dahil olmak üzere başıboş ve vahşi hayvanlara yaklaşılmamalıdır. Doğada görülen ve sağlıklı gözükmeyen hayvanlara kesinlikle temas edilmemelidir. Kemirgenler hastalığın önemli bir bulaşma yolu olduğundan, fare gibi hayvanların girip çıktığı tespit edilen alanlar varsa bunlar detaylı bir şekilde temizlenerek dezenfekte edilmelidir. Böyle alanlarda saklanan gıda maddeleri mevcut ise bunlar da imha edilmelidir. Su çiçeğine benzer deri kabarcıkları bulunan, ateş, üşüme, titreme gibi enfeksiyon belirtileri gösteren bireyler mutlaka sağlık kuruluşlarına başvurarak muayeneden geçmelidir. Bizler önceden önlemlerimizi alırsak, bu virüsün yayılmasını engelleyebiliriz.